Ölümün gölgesinde insanlığın nafile çırpınışları. Ölüm geliyor aklıma ölüm. Bir ağacın gölgesine sarılıyorum demişti şair. Ölümün varlığını bilerek, bunu kabul ederek ama yine de sonsuz köklerle toprağa sıkı sıkıya bağlı o ağaca sarılma isteğiyle yapmıştı bunu. Ağaç kadar sonsuz olmak istediği için. Ama yalnızca sarılmak, ölümden kurtulmak için fazla kolay değil miydi? İnsanlık tarihi aynı zamanda ölümle çetin ve çoğu zaman nafile bir mücadelenin de tarihidir. Varlığımızın en temel gerçeği olan bu kaçınılmaz son karşısında binlerce yıldır süregelen çabalarımız çoğu zaman çaresizliğimizin ve yetersizliğimizin acı birer kanıtı olmuştur. Ölümün soğuk nefesi ne bilginin zirvelerini ne de gücün doruklarını tanır. Herkesi eşitler ve arzuyu susturur. Gılgamış'ın acı deneyimi, kaybolan ölümsüzlük. Ölüme karşı duyduğumuz bu derin çaresizliğin en kadim ve dokunaklı örneklerinden biri, M.Ö. 2000'li yıllara uzanan Gılgamış destanında yankılanır. Uruk şehrinin güçlü kralı Gılgamış, yarı tanrı yarı insan kimliğiyle kudretli bir hükümdardır. Ancak bu kudretine rağmen tıpkı her fani gibi en yakın dostu ve yoldaşı Enkidu'nun ölümüyle sarsılır. Enkidu'nun cansız bedeninin karşısında yaşadığı o derin şok ve korku, Gılgamış'ı kendi fani yazgısıyla yüzleşmeye iter. Arkadaşının çürüyen bedenini gördükçe ölümün acımasız gerçekliği iliklerine kadar işler. Ve bu durum onda ölüme karşı tarifsiz bir korku uyandırır. Bu korku Gılgamış'ı destansı ve umutsuz bir arayışa sürükler. Sonsuz yaşamın sırrını bulmak, ölümsüzlüğe ulaşmış tek insan olan, tufandan bile sağ kurtulan Utnapiştim'e ulaşmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk Gılgamış'ın fiziksel ve ruhsal sınırlarını zorlar. Güneşin battığı yere, akreplerin ülkesine gider. Karanlık dağlardan geçer, ölüm sularını aşar. Her adımında yaşamın kırılganlığı ve ölümün kaçınılmazlığı üzerine daha da çok düşünür. Nihayet binbir güçlükle Utnapiştim'e ulaştığında, ondan öğrenmek istediği tek şey olan ölümsüzlüğün sırrını sorar. Utnapiştim ona aslında ölümün insanlığın kaçınılmaz kaderi olduğunu anlatır ve Gılgamış'a bu gerçeği kabullenmesini öğütler. Ancak yine de Gılgamış'ın çaresiz arayışına acır ve ona denizin dibinde bulunan, dikenli yaşlı adamı genç yapan bir bitkiden bahseder. Gılgamış bu son şansı yakalamak için büyük bir mücadele verir. Bitkiyi zorlukla ele geçirir ve dönüş yoluna koyulur. İşte tam da bu noktada Gılgamış'ın ölüme karşı zaafı bir kez daha acı bir şekilde ortaya çıkar. Eve dönerken bir pınarda yıkanmaya karar verir. Yıkandıktan sonra o kadar yorulmuştur ki dayanamayıp uykuya dalar. Ve o anda talihsizlik eseri bir yılan gelip bu bitkiyi çalar ve bitkiyi yiyerek gençleşir. Gılgamış uyandığında bitkinin kaybolduğunu görür ve bütün çabalarının, bütün umutlarının bir anda boşa gittiğini anlar. Bu olay Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışının trajik bir biçimde son buluşudur. Uruk şehrine döndüğünde Gılgamış, ölümsüzlüğü bulamamıştır. Kalbinde derin bir hüzünle fani yazgısını kabullenmek zorunda kalır. Ancak bu yolculuk ve kayıp ona önemli bir ders verir. Gerçek ölümsüzlük bedensel varoluşta değil, geride bırakılan miraslarda ve yaşamın bizzat kendisinde gizlidir. Gılgamış'ın hikayesi insanlığın ölüme karşı gösterdiği çabanın nedenli kırılgan ve sonuçsuz kalabileceğini gösteren ilk büyük derslerden biridir. Bu aynı zamanda güç ve iktidar ne olursa olsun ölüm karşısında ne kadar aciz olduğumuzun da zamansız bir hatırlatıcısıdır. Fani gücün ölüm karşısındaki acizliği, firavunlar ve imparatorlar. Tarih sayfalarında Gılgamış'tan sonra da ölüme kafa tutmaya çalışan nice güçlü figür görürüz. Antik Mısır'ın firavunları tanrısal güçlere sahip olduklarına ve ölüme hükmedebileceklerine inanmalarına rağmen bu kaçınılmaz son karşısında çaresiz kalmışlardır. Onların yaşamları boyunca yaptıkları tüm o devasa hazırlıklar, ölümden sonraki yaşama geçişi garanti altına alma,
ruhlarını ve bedenlerini sonsuzluğa taşıma arzusundan başka bir şey değildir. Piramitlerin muazzamlığı, binlerce yıl boyunca ayakta kalışları bile aslında firavunların ölüm karşısındaki acizliklerinin anıtlarıdır. Mumyalama ritüellerinin karmaşıklığı, iç organların özel kavanozlarda saklanışı, yaşam evinde yazılan büyülü metinler. Bütün bunlar bedeni ve ruhu ölümün yıkıcı etkisinden koruma umududur. Ancak bu devasa yapılar ve titiz ritüeller bedenin çürümesini geciktirse de ölümün kendisini alt edememiştir. Ramsesler, Tutankamonlar ve Kleopatralar da diğer fani insanlar gibi mezarlarında ölüme teslim olmuşlardır. İhtişamları ne olursa olsun nihayetinde toprağın bir parçası olmuşlardır. Benzer şekilde büyük imparatorluklar kuran, sayısız zafer kazanan Roma imparatorları da ölümün kaçınılmazlığına boyun eğmek zorunda kalmışlardır. Roma'nın kudretli generalleri ve imparatorları, ordularının gücüyle dünyayı titretmiş, altın ve mermerle şehirler inşa etmiş, kanunlar çıkarmışlardır. Ancak taç giydikleri an, aslında o fani bedenin bir gün sona ereceğinin de ilanıdır. Büyük İskender'in genç yaştaki ani ölümü belki de bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Dünyayı fethetme hayalleriyle yanıp tutuşan, tanrısal bir figür olarak görülen İskender, 30'lu yaşlarının başında bir ateşli hastalık nedeniyle hayatını kaybeder. Ne orduları ne de fetihleri onun ömrünü bir gün bile uzatamaz. Tıpkı onun gibi Sezarlar, Augustuslar, en şanlı dönemlerinde bile ölümün soğuk nefesini enselerinde hissetmişlerdir. Onlar da kronik hastalıklara, yaşlılığa ve suikastlere yenik düşmüşlerdir. Heykellerle ölümsüzleştirmeye çalışsalar da bedenleri, en nihayetinde bazıları için anıları bile zamanla silinmeye mahkum olmuştur. Ölüm, imparatorlukların ve imparatorların gücünü hiçe sayan tek ve mutlak hükümdar olarak kalmıştır. Bilimin sınırlı zaferleri ve nihai başarısızlık. Modern çağda ise bilim, ölüme karşı mücadelede en büyük umudumuz haline geldi. Tıp hastalıkları tedavi etti. Yaşam süresini uzattı ve acıları hafifletti. Ancak bu ilerlemeler ölümün kendisini ortadan kaldırmakta yine yetersiz kaldı. Kanser, yaşlılık, kalp hastalıkları ve diğer yıkıcı rahatsızlıklar hala her yıl milyonlarca can almaya devam ediyor. Yaşlanmanın sırlarını çözmeye yönelik yoğun araştırmalar, gen terapileri, kök hücre tedavileri gibi umut vaat eden alanlar olsa da ölümsüzlük hala uzak bir hayalden öteye geçemedi. Vücudumuzdaki her hücre kaçınılmaz bir sona doğru programlanmış durumda. En gelişmiş teknolojiler bile hücrelerimizin ve organlarımızın zamanla yıpranmasını engelleyemiyor. Yaşadığımız anın kıymeti. Tarih boyunca tekrarlanan bu acımasız gerçeklik biz insanlara önemli bir ders veriyor. Ölüm karşısındaki mutlak yetersizliğimiz ve güçsüzlüğümüz. Bu korkutucu bir düşünce olabilir ama aynı zamanda bir aydınlanma da sunar. Ölümün kaçınılmazlığı aslında yaşamın değerini daha da yüceltir. Madem ki her anımız sayılı ve her nefesimiz bir vedaya doğru ilerliyor, o zaman şu anda yaşadığımız her saniyenin kıymetini bilmeliyiz. Sevdiklerimizle geçirdiğimiz zamanın, edindiğimiz deneyimlerin, yaptığımız iyiliklerin ve öğrendiğimiz derslerin gerçek değerini kavramalıyız. Sonsuzluk peşinde koşmak yerine elimizdeki sınırlı zamanı en anlamlı şekilde değerlendirmek, belki de ölüme karşı kazanabileceğimiz tek zaferdir. Çünkü esas olan ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımızdır.